Arkadaşlar herkese merhabalar. Otomobil Adam kanalına uzun zaman sonra hoş geldiniz. Kanala 3 yıldır video gelmiyordu ama eskisi gibi toparlayalım dedim. Biliyorsunuz ki topluluk kısmına şöyle bir aracın fragmanını paylaşmıştım. Bu araçta direksiyon sistemi yapmak istedim, bakın. Gördüğünüz gibi. Çok daha eski araçların sistemiyle birebir aynısı diyebilirim. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan hep birlikte inceleyelim. Evet, aracımızı tanıtmaya başlayalım isterseniz. Bakın, direksiyon sistemi bu şekilde. Yukarıdan sağa ve sola olmak üzere 180 derece dönüyor. Önden bakıldığında tüm sistem gözüküyor. Aslında burayı bilerek kapatmadım, gözüksün diye. Mafsal olarak pipeti tercih ettim. Bakın, gösterdiğim kısım aslında bir dirsek görevi görüyor. Yani mafsal görevi görüyor. Direksiyonumuz 3 kollu ve 3 katlı. O da tabii ki kartondan. Pipetin ucuna sabitledim. Ön tekerlekler de açılı bir şekilde dönüyor. Direksiyonun arasındaki kürdan pipet kaymasın diye yapıştırdım. Hemen şuradaki de aynı görevi görüyor. Çevirirken pipetimiz burkulmasın diye içine karton ve kürdan yerleştirdim. Tekerleklerin açısı bu şekilde. Turu gayet güzel. Bakın, rotiller, rot başları bu şekilde. Hemen şurada da dişli kutumuz, kramer dediğimiz parça. Çevirdikçe alttaki dişliler sayesinde de yanıt veriyor. Burada sistemin rahat çalışabilmesi için, düzenli çalışabilmesi için yaparkenki özen çok önemli. Yani parçaların uzunluğu olsun. Aracımız arkadan çekişli olduğu için ön tekerlekler hiçbir yere bağımlı değil. Bakın, tekerleğimiz çıkmasın diye ucuna kürdan yapıştırdım. Rahat dönmesi de çok önemli. Alttan da bu şekilde gözüküyor. Üstten çevirdiğimde alt sistem bu şekilde. Kramer dişlileri ve direksiyon dişlileri düzgün temas etsin diye araya şu şekilde karton yerleştirdim. Bu da direksiyon milini ittirme görevi görüyor ve dişliler daha iyi uyum sağlıyor. Bu kısımdaki çubuk her iki tekere de bağlı. Aslında dengelemeyi sağlıyor diyebiliriz. Sabit bir pipetin içinden geçiyor. Sabit pipetimizi tutan 3 tane de kürdanımız. Üstten de bu şekilde. Arka takıma gelecek olursak güç verici olarak telefon bataryası kullandım. Açma kapatma anahtarımız. Burada motorumuz ve motorumuzu tutan kancalı lastik. Bu lastik sayesinde minimum titreşime iniyor diyebilirim. Burada yine bir çöp şiş lastiği tutsun diye. Diferansiyel kısmı bu şekilde. Pet şişe kapağında 4 diş, aks milinde ise 8 diş olmak üzere çalışmaktadır. Her iki tekerimiz de birbirlerine bağımlılar. Aslında böyle olması bir dezavantaj. Bakın, buradaki lastiğin sebebi bataryanın artı eksi uçlarındaki kabloları tutsun diye. Yani devamlı temassızlık vardı, böyle çöz. Bataryamız zayıfladığında buradaki kablolarla artı eksi verip şarj edebiliyoruz. Bunu tutan karton parçası. Bilye görevi gören pipetlerimiz bu şekilde.
Evet, videomuz bu kadardı. Yeni videolarla farklı projelerde görüşmek üzere, hoşça kalın.